Bu şefkatin kaynağı ise her daim yoksulların, mağdurların yanında durmuş olan sosyal demokrasi ve sosyalizmden başkası değildir. Bu sebeple dünya bugün her zamankinden daha fazla biz sosyal demokratlara ve sosyalistlere gereksinim duymaktadır. Dünyada dengeleri yeniden kurmak, bölgesel savaşlara son vermek için sağ popülist akımların akıl dışı söylemlerine değil, sosyal demokrasinin toparlayıcı eline ihtiyaç var. Bu toparlanmayı sağlayacak olan bu salonda temsil edilen iradenin ta kendisidir. İhtiyacımız olan gerçek dışı söylemlerle kabartılan yoğun duygular değil, gerçek bir dayanışma ve en az otoriterliğin, neoliberal düzenin mağdur ettiği yurttaşlarımız kadar cesur olmaktır. Bilinmelidir ki bu salonun dayanışma ve cesaretten bir adım geri adım atması, ülkelerimizde adaletsizliğe uğrayan milyarlarca insanın mağduriyetinin katlanmasına neden olacaktır. Saygıdeğer yoldaşlar, içinde bulunduğumuz coğrafya ne yazık ki çoklu kriz ve çatışmaların neredeyse her türlüsünün yaşandığı bir bölgedir. Bu şehrin kuzeyinde yaklaşık 3 yıldır süren Ukrayna'daki savaş, çatışma ve işgal var. Güney sınırımızın hemen ilerisinde Gazze'de ise devam eden bir katliam, bir soykırım var. Sınırdaş olduğumuz Suriye'de yaşanan belirsizlik ve çatışmalar, daha güneyde Yemen'de, doğumuzda, Libya'da artan istikrarsızlık. Bölgemiz gelir dağılımının en bozuk olduğu, ayrıca iklim ya da çatışma kaynaklı göçün en yoğun yaşandığı coğrafi alanlardan biridir. Bunun yanında bu geniş bölge terör, vekalet savaşları, hibrit savaşlar gibi çağımızın en yeni ve ağır sorunlarıyla baş etmeye çalışmaktadır. Otoriterliği besleyen kaynaklardan biri güvenlik kaygılarıdır. Dünyada artan kriz ve çatışmalar, otoriter yönetimler tarafından kendi iktidarlarını güçlendiren bir araca dönüştürülmektedir. Bu noktada sosyal demokrat ve sosyalist partilerin güvenlik, demokrasi ve gelir dağılımı arasındaki dengeyi koruyabilmeleri, söylemlerini bu yeni koşullara uygun olarak geliştirmeleri daha da önem kazanmıştır. Şu an devam eden çatışmalardan, Ukrayna'daki kanlı çatışmalardan önce ateşkes, sonra da iki tarafın iradesiyle kabul edecekleri kalıcı bir çözümle sonuçlanmasını umut ediyorum. Bu yönde gösterilen tüm çabaları son derece değerli buluyorum. Yine Gazze'deki katliamların sonlandırılması çağrısında bulunuyorum. Gazze'de öldürülen Filistinlilerin sayısı 50.000'i aşmıştır. Yalnızca son hafta içinde 370 Filistinli öldürülmüştür. Çocuk, kadın 370 Filistinli. Dünyanın herhangi bir gelişmiş ülkesinde 370 civciv aynı anda bilinmedik bir sebepten ölse, o ülkede ülkeyi yönetenler alarma geçerler ve herkes kaygılanır. Hemen yanı başımızda bir hafta içinde 370 tane kadın ve bebek öldü. Bunu bütün yoldaşların en yüksek sesle tüm coğrafyalarda, tüm toplantılarda dile getirmesi gerekiyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Filistin halkını Gazze'den sürgün etme, o bölgeyi bir eğlence ve kumarhane merkezine çevirme projesini gülerek, alay ederek dile getiriyor. Maalesef dünyada dinliyor. Sizin huzurunuzda bir kez daha şuna dikkat çekmek isterim ki Trump şaka yapmıyor ama Gazze açıklarında tüm Avrupa'ya 100 yıl yetecek hidrokarbon yataklarının varlığından da habersiz değil. Sizin huzurunuzda bir kez daha bu kötücül plana sonuna kadar karşı duracağımızı ve Filistin davasına tarihsel tutarlılığımız içinde ve aynı ve artan bir cesaretle sahip çıkacağımızı ifade etmek isterim. Çözümün 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasıyla
mümkün olacağını savunuyoruz. Bu Birleşmiş Milletler kararını sahiplenmeye devam etmeliyiz. Sevgili Başkanımız Pedro Sanchez, Filistin halkının haklı mücadelesine samimi ve örnek olan bir destek vermektedir. Bunun için kendisini buradan bir kez daha kutluyorum. Sosyalist Enternasyoneli bu katliama karşı çok daha etkin tavır almaya davet ediyorum. Orta Doğu Komitesi'nin bu konuda bölgeyi ziyaret ederek bir rapor hazırlamasının ve gündeme acilen alınmasının önemli olduğunu değerlendiriyorum. Değerli yoldaşlarım, öyle bir döneme girdik ki Amerikan Başkanı hiç çekinmeden bazı liderler için o benim gözde diktatörüm diyebiliyor. Veya onları ağırladığı sırada canlı yayınlarda diktatör olmanız benim için problem değil ifadesini kullanabiliyor. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan en güçlü rakibini seçime sokmamak için hapse atabiliyor. Ve bunu yapmadan önce diktatörlük kavramını dert etmeyen Trump'tan onay alıyor. Onu haberdar edebiliyor. Trump yönetimi de Türkiye'deki bu hukuksuzluklara alaycı gülüyor. Trump'ın en önemli ekibinden en önemli isimlerden bir tanesi. Gazze açıklarında ki petrollerle en çok ilgilenen kişi, Türkiye'de petrol aramalarına birkaç ay içinde başlaması beklenen kişi, daha dün Türkiye'de yaşanan olaylar sorulduğunda 3. dünya ülkelerinde böyle şeyler olur. Muhalifleri içeri tıkarsın, ondan kurtulursun, sorun hallolur. Türkiye'de aktif protestolar var ama hükümet hala istikrarlı görünüyor diyebilmiştir. Almanya'da radikal sağcı, ırkçı bir parti seçimlerden daha evvel görülmemiş bir başarıyla çıktı maalesef. Geçtiğimiz hafta Portekiz'de aşırı sağcı parti hükümet kuramasa da tarihi denilebilecek düzeyde yüksek bir oy aldı. Yani dünyadaki sağ popülist ve otoriter dalga adım adım daha çok tehlikeli hale geliyor. 21. yüzyılın ikinci çeyreğine yapay zekanın etkisi altında birbiriyle konuşan, birbirinden öğrenen makinalarla, robotlarla gireceğimiz ve bu riskleri tartıştığımız bir sürede birbiriyle konuşan, dayanışan ve öğrenen otoriter, popülist liderlerle girdik. Bence önümüzdeki çeyreğin en büyük sorunu, en büyük mücadele alanımız bu bütünün ta kendisi olmalıdır. Şunu hiç unutmamalıyız. Örgütlü kötülükle ancak örgütlü iyilik baş edebilir. Örgütlü otoriterliğin panzehiri bizim dayanışmamızdır. Dünyanın dört bir yanında iyi örgütlenmiş demokratik güçler dayanışma içinde hareket etmelidirler. Bu seneki Sosyalist Enternasyonel toplantımızın dayanışma temasını esas almasının nedeni de yapmış olduğumuz bu ortak tespittir. Dayanışma bu saatten sonra demokratlar için bir tercih değil, kaçamayacağımız bir sorumluluğumuzdur. Tam da bu nedenle toplantının sloganı hak ettiğimiz bir dünya için ya hep beraber ya hiçbirimiz olarak belirlenmiştir. Bizim bu döneme Alman şair Bertolt Brecht'ten ilhamla Türkiye'de kullandığımız slogan şudur: kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Değerli yoldaşlar, günümüzde otoriterler halktan daha önce aldıkları onayı suistimal ederek demokrasinin temel ilkelerini çiğniyorlar. Demokrasinin sağladığı imkanları aşındırıyorlar. Geleneksel medya organlarını ele geçiriyor, tekelleştiriyorlar. Sosyal medyaya baskı ve sansür araçlarını kullanıyorlar. Hukuk sistemini kontrol ediyorlar. Kaygıyı körüklemek için içeride ve dışarıda düşmanlar yaratıyorlar. Halkın kaygı duvarını aştığı noktada korku duvarını inşa etmeyi bir fırsat biliyorlar. Rızayı üretmek için kaygılanıyorlar. İtirazı bastırmak içinse korkutmaya çalışarak zorbalığa başvuruyorlar. Adeta baskısı yapılmamış ama hepsinin elinde, başucunda otoriterlerin el kitabı bulunuyor. Biraz önce söylediğim gibi birbirlerinden öğreniyor, birbirlerine öğretiyor, birbirlerine destek veriyorlar. Ve böyle bir süreçte bir ülkede yaşanan baskıları
yapılan yanlışları dünyaya anlatmaya çalıştığında o ülkenin demokratları ülkeni dışarıya şikayet edemezsin deyip bir psikolojik baskı ve bariyer oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye'de durum farklı değil. Bu iktidara 15 Temmuz'da darbe yapıldığında ertesi sabah Erdoğan kapımızı çaldı. Dünya ile ilişkileriniz çok iyi. Bunun bir demokrasiye darbe olduğunu dünyaya anlatmamıza yardım edin dedi. O yardımı esirgemedik. Partisi kapatılırken kurduğu heyetlerle her birinizin kapısını çaldı ve partisine kapatma davası açılmasının ne kadar antidemokratik olduğunu anlattı. Destek gördü. Biz de parti kapatmalara her zaman karşı olduk. Erdoğan'ın partisinin ilk yola çıktığı zamanlar yaşadıkları zorluklar karşısında gidip Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptıkları başvurularda sonuç aldılar. Ahim kararlarının uygulanmasını hep birlikte savunduk. Bugün Türkiye'de ahim kararlarını uygulamayan, seçilmiş milletvekillerini Anayasa Mahkemesi kararına rağmen içeride tutan, kendisine darbe yapıldığında ona sahip çıkan, kapalı meclisi açtırıp tankların önünde direnen Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş belediye başkanına darbe, gelecek Cumhurbaşkanı adayımıza darbe, ülkenin gelecek iktidarına darbe yapıp sonra bunu hiçbir yerde anlatamazsın diyecek kadar pişkinler. Japonya'nın trende basılan yüksek tirajlı gazetesine de İngiliz İşçi Partisi'nin yaptıklarına karşı The Guardian'a da dünyadaki 40'ın üzerinde basın yayın organına olanları hiç çekinmeden büyük bir cesaretle anlattım, anlatmaya da devam edeceğim. Bunlara karşı, bunların yarattığı vasata teslim olmak, bunların yarattığı iklimin içinde kalmak, bunların ördüğü duvarın arkasında kalmak onları güçlendiriyor. Duvarlar yıkılmalı, iklim terk edilmeli, diktatörlerin dayattığı vasata teslim olunmalıdır. Reçetenin ilk ilacı budur. Seçimle göreve gelen ancak seçimle gitmek istemeyen Sayın Erdoğan en büyük rakibine karşı darbe yapmıştır. İşte Türkiye 19 Mart'ta sabahleyin bir sivil darbeye uyanmıştır. Sayın İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladıktan sonra siyasi talimatlı yargı eliyle hedefe alınmıştır. Bulunduğunuz şehrin İstanbul'un 3 kez seçilmiş belediye başkanı ve partimizin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu 19 Mart'ta yüzlerce polis tarafından evi basılarak gözaltına alınmıştır. Bunun yanında İstanbul'daki 5 belediye başkanımız daha tutukludur. 2 belediyemize kayyım atanmıştır. Bu toplantıya bizimle birlikte bu salonda bulunan ve mecliste birlikte temsil edildiğimiz DEM Parti'nin Sayın Eş Genel Başkanı da var. Birazdan kendisini de dinleyeceğiz. Onların geçen dönem çok yüksek oylarla seçtirdikleri 49 belediye başkanına terör gerekçesiyle kayyım atanmıştı. Bu dönemde de halen daha onun üzerinde belediye başkanlarına kayyım atandı. O süreçte de hep dayanışma içinde olduk. Bu süreçte de olacağız. Türkiye'de de şu anda terörsüz Türkiye sloganı altında ancak bizim terörsüz ve demokratik Türkiye diye destek vereceğini açıkladığımız bir süreç var. Bu sürecin Türkiye'de terörü bitirmesi, çatışmaların olmaması, bundan sonra Kürt-Türk hiçbir annenin gözünün yaşının akmaması umudu var. Yaşadığımız bütün zorluklara, gördüğümüz bütün baskılara rağmen bu sürece sosyal demokratlara yakışır en olumlu katkıyı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bunu da kayda geçirmek isterim. Seçimle göreve gelen ancak seçimle gitmek istemeyen Erdoğan, bu şehirde yaptığı darbe girişiminden sonra bir kişinin Cumhurbaşkanı adayı olması için Türkiye'de gerekli şart olan üniversite diplomasını verildikten 31 yıl sonra, İstanbul Üniversitesi'nden verildikten 31 yıl sonra diplomayı veren fakültenin itirazına rağmen akademik değil idari görevleri olan üniversitenin içindeki ring hatlarını, duvarların boyanmasının görevini üstlenmiş olan
bir yönetim kurulu tarafından diplomasını iptal ettirdi sevgili Ekrem İmamoğlu'nun ve şu anda hiçbir ceza almasa bile idare mahkemesi bu işlemi iptal etmezse Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olamıyor. Yani ne kadar çok korktuğunu ve 31 yıldır aldığı diplomayla görev yapan Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiği sırada 28 sınıf arkadaşının daha diplomasının iptal edildiğini, bu kişilerden bir tanesinin de Sorbonne'dan doktoralı, Türkiye'nin Galatasaray Üniversitesi gibi en önemli vakıf üniversitesinde işletme bölümünün dekanı olduğunu, sırf Ekrem İmamoğlu ile sınıf arkadaşı oldukları ve Ekrem İmamoğlu'ndan korktukları için o dekanın diplomasını iptal edip Türkiye'nin en güçlü işletme fakültesinin dekanının şu anda lise mezunu olduğunu da kayıtlara geçirmek isterim. Erdoğan her şeyi hesap etse de halkımızı hesaba katamadı. Çünkü Türkiye'de tüm demokratlar bu darbeye karşı ayağa kalktık. 81 ilimizde bu hukuksuzluğa karşı kitlesel gösteriler düzenlenmeye başladı. Ancak iktidar bu gösterileri şiddetle bastırmak istedi. Binlerce insanımızı gözaltına aldı, yüzlercesini tutukladı. Sadece ilk günlerde 302 üniversite öğrencisi tutuklandı ve 10 günlük bayram tatilini ailelerinden uzakta Silivri zindanlarında geçirdiler. Demokrasiye inanan milyonlar mücadeleden vazgeçmedi. O günden bugüne kadar her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde bir gece mitingi ve her hafta sonu bir ilde büyük bir il mitingi yaparak tepkileri ayakta tutmaya devam ediyoruz. Türkiye'de siyasal muhalefet ile toplumsal muhalefet bir arada, çünkü saraylar otoriter liderlere aitse meydanlarda halkındır. Sayın Ekrem İmamoğlu 67 gündür tutuklu. Hala iddianamesi yazılmadı. Savcılık hiçbir iddiasını ispat edemedi. Türkiye'de vatandaşların %70'inden fazlası bu soruşturmanın hukuki değil, siyasi olduğunu düşünüyor. Anketlerde bu oranlarla karşılaşıyoruz. Bu süreçte zaten zorda olan ekonomimiz büyük bir yıkıma uğradı. Merkez Bankamız 60 milyar dolarlık rezervi dövizin yükselişine engel olmak için satmak zorunda kaldı. İktidarın bu siyasi itirazının faturasını 86 milyon vatandaşımız daha da yoksullaşarak ödüyor. Bilinmelidir ki temsili demokrasi eksik bir demokrasidir. Ancak eksik demokrasinin alternatifi asla otokrasi değildir. Eksik demokrasinin alternatifi katılımcı demokrasidir. Kriz içindeki siyasetin alternatifi siyasetsizlik ya da biat değildir. Alternatif daha fazla siyaset, daha fazla katılım, daha fazla mücadele, daha fazla dayanışmadır. Biz otoriterliğe karşı hayatta kalmayı değil, otoriterliği halkın desteğiyle yenmeyi ve iktidara gelmeyi hedefliyoruz. Tüm bu süreçlerin sonunda görüyoruz ki partimiz nasıl 31 Mart seçimlerinde 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi olduysa, bugün de anketlerde açık ara Türkiye'nin birinci partisidir. Konuşmamın başında bir ortak değerde buluşan bir aileyiz demiştim ve aile olmanın sorumlulukları var. Bu nedenle yaşadığımız bu süreçte bizlerle dayanışma içinde olan tüm yoldaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Pedro'nun şahsında Sosyalist Enternasyonal ve kardeş partilerimizin resmi açıklamalarına, Avrupa Sosyalist Partisi'nin açıklamasına, destek ziyaretlerine, ayrıca ismini anmak zorundayım, Alman sosyal demokratlarının Türkiye'ye gelen tüm heyetlere yoğun katılımlarına, ayrı ziyaretlerine, Türkiye'den sonra meselenin en çok gündemde tutulduğu ülkenin Almanya oluşuna şükran borçluyum. Bu vesileyle kardeş partimiz SPD'yi son seçimler dolayısıyla ve yüklendikleri yeni sorumluluk dolayısıyla tebrik ediyorum. Yoldaşım Lars'ı yeni görevinden dolayı kutluyorum. SPD'yi bir kez daha İstanbul'dan Sosyalist Enternasyonal ailesine, büyük ailesine geri dönmeye, bu ayrılığı bir an önce bitirmeye davet ediyorum. Dün akşam PES'in değerli genel sekreteriyle birlikteydik. Bugün de salonumuzu onurlandırdılar. Dün yaptığı konuşma çok değerliydi. Dayanışmaya ve kardeş partilerin her ortamda birlikte olmalarına, dayanışmayı büyütmeye, yapıları ortaklaştırmaya yönelik değerlendirmeleri çok kıymetli buluyorum.
Bunun için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Yaşadığımız bu kötü süreçte sessiz kalmayı tercih eden kardeşlerimizin olmasını üzüntüyle karşıladığımızı belirtmek isterim. Her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın yüksek ve kötü sözlerinden çok dostlarımızın sessizliği olacak. Bunu da dostlarımıza, o dostlarımıza, dost bildiklerimize bir kez daha ifade etmek isterim. Suriye'de denklemler var, dünyada denklemler var. Koca koca ülkelerin koca koca menfaatleri var. Ama bu denklemlere bakıp da İngiltere'nin menfaatini Erdoğan'da görmek doğru bir şey değil. İngiltere'nin bir menfaati varsa evet istikrarlı bir Türkiye'dedir, istikrarlı bir Suriye'dedir, istikrarlı Orta Doğu'dadır. Ama Türkiye'deki istikrarın yolu demokratların iktidarındadır. Otokratların iktidarının istikrarı en temel istikrarsızlıktır. O yüzden istikrara destek vereceğiz diyerek demokratlara yapılan bir darbeye sessiz kalmayı hiç içimize sindirmedik. Bundan sonra da sindirmeyeceğiz. Değerli yoldaşlar, Türkiye büyük bir ülkedir ve bu ülke Erdoğan iktidarından ibaret değildir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hedefimiz ülkemizde gelir adaletini, mahkeme adaletini ve sosyal adaleti sağlamaktır. Hedefimiz tam demokratik rekabeti hakim kılmaktır. Hedefimiz Kürt meselesinin tamamen çözüldüğü, terörün ve şiddetin olmadığı bir Türkiye'yi inşa etmektir. Hedefimiz Türkiye'yi bir sığınmacı deposu olmaktan çıkarmak, göç meselesini Avrupa ile ortaklaşarak çözmektir. Ve hedefimiz ülkemizi Avrupa Birliği'nin tam üyesi yapmaktır. Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Hep kötü şeyler yapılmadı şüphesiz 23 yıllık AK Parti iktidarında. İyi şeyler de oldu. Azdı ama iyi şeyler de oldu. Türkiye'de bir şeyi çok kıymetlendiriyorsan ona bir nazar boncuğu hediye edebilirsin. Aman bunun başına bir şey gelmesin diye. Ana muhalefet lideri olarak söylüyorum. Bir nazar boncuğum olsaydı ve onu bir sebeple Erdoğan'a takmak zorunda olsaydım bunu İstanbul Sözleşmesi için yapardım. İstanbul'un adıyla anılan, kadına karşı şiddeti yasaklayan ve bu konuda en sert tedbirlerin alınmasını taahhüt eden, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve bu eşitsizliklerle mücadeleyi, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan çok güçlü bir metin İstanbul'da kararlaştırılmış. Bizim de desteğimizle birlikte parlamentomuzda hızla gündeme alınmış. Parlamentoda bulunan bütün milletvekillerin oy birliğiyle yürürlüğe girmiş. O gün Cumhuriyet Halk Partililer iki ellerini kaldırarak İstanbul Sözleşmesi'nin onayına destek vermişti. Bu sözleşmeden Erdoğan geçen seçimlerden önce kadınlara nafaka vermek istemeyen, kadınları dövdüğü için evden uzaklaştırıldıklarına tepki gösteren ve kadına karşı şiddeti belli sınırlar içinde meşru gören bir tuhaf seçmen kitlesinin desteğini almak için bir gece yarısı tek başına attığı bir imzayla İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. O yüzden Erdoğan'ın yakasına iliştirilecek bir nazar boncuğu kalmadı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinin ilk bir ayı içinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden Türkiye'de yürürlüğe koyacak. Dünyada da İstanbul Sözleşmesi'nin en iyi şekilde uygulanmasının takipçisi olacak. Bunu buradan geçtiğimiz günlerde çok başarılı bir toplantı da yapan Sosyalist Enternasyonel, Kadın Sosyalist Enternasyonel'in değerli üyelerinin varlığında tekrar etmekte isterim. Sözlerimi tamamlarken şunu herkese hatırlatmamız gerekir ki demokratlar otoriterliğin ya hedefi ya da potansiyel hedefidir. Onunla mücadele konusunda dayanışma içinde olmaksa kaçınılmaz bir sorumluluktur. Biz Sosyalist Enternasyonel ailesi olarak özgürlük, adalet ve dayanışma değerlerine hep bağlı kalacağız. Her sorun karşısında dayanışma sorumluluğuyla hareket etmesi gereken yoldaşlarımızın kararlı iradeleriyle aşılacaktır. Siz değerli üyelerimizin desteğiyle demokrasiyi, barışı ve sosyal adaleti daha güçlü savunacağımıza olan inancım tamdır. Buradan, İstanbul'dan bütün dünyaya hep birlikte sesleniyoruz.
Otoriterlerin karşısında teslim olmayacağız. Demokratlar kazanacak. Biz kazanacağız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Well, dear friends, dear comrades from the CHP, dear Özgür Özel, merhaba. I want to start my remarks by Merhaba. Konuşmama Jose Muhica'yı anarak başlamak istiyorum. Geçen hafta aramızdan ayrıldı. Pek çoğumuz için, sosyalistler için büyük bir ilham kaynağıydı kendisi ve onun anısını en iyi çalışarak, değerlerimizi ayakta tutarak yaşatabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler sevgili Pepe, bizi benzersiz vizyonunla tanıştırdığın için. Aynı zamanda üye partilerimizin delegelerine ve özel konuklarımıza hoş geldin demek istiyorum. İstanbul'a geldiğiniz için teşekkürler. Yoldaşlarımız, dostlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi ekibine de teşekkür etmek istiyorum. Ev sahiplikleri için, misafirperverlikleri için. Aynı zamanda kıymetli dostum Özgür Özel'e de bugün bir kez daha zorlu bir zamanda güçlü bir liderlik sergilediği için teşekkür etmek istiyorum. Konseyimizi güzel, tarihi ve kültürlerin buluştuğu bir şehir olan İstanbul'da düzenliyoruz. Dünyanın her yerinden insanın bir araya geldiği, buluştuğu bir şehir. Çok önemli dersler taşıyan bir şehir. Bunlardan biri kapsayıcılık, diğeri barış ve son olarak da dayanışma. Öncelikle kapsayıcılıktan bahsetmek istiyorum. Kıymetli yoldaşlar, küresel olarak pek çok ülkede aşırı sağın yükselişine şahitlik ediyoruz ve ülkelerimizde bunun yıkıcı etkilerini, yarattığı korku kültürünü görüyoruz. Farklı görüşlere sahip olan insanların susturulduğunu veya zulme uğradığını, toplumlarımızın izole edildiğini görüyoruz. Orta sınıfların veya düşük sınıfların yıllar boyunca edindiği kazanımların yeniden ellerinden alınmaya çalıştığını görüyoruz. Ve bu insanlar aynı zamanda kadınların haklarını ellerinden almak, eşcinsel evlilikleri, birliktelikleri kanunsuz bir şey gibi göstermek için harekete geçmiş haldeler. Ve bu da bizim değerlerimizin tam karşısında yer alıyor. Biz demokrasiye, adalete inanıyoruz ve daha iyi bir geleceğe giden tek yolun çoğunluğun bu konuda göstereceği irade olması gerektiğini biliyoruz. Onurumuz için savaşıyoruz. Daha iyi işler, daha iyi çalışma koşulları, kadınların hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, fırsat eşitliği için
çalışıyoruz. Azınlıkların hakları için çalışıyoruz. Ve bizim fikirlerimiz, prensiplerimiz kapsayıcı bir sistemi öngörüyor. Ve demokrasi de en kapsayıcı sistemlerden biri. Elbette mükemmel bir sistem değil ama elimizdeki en iyi sistem bu. Ve bizim de özgür katılımı teşvik etmemiz çoğunluk için çok iyi sonuçlar elde etmek için çalışmamız gerekiyor. Demokrasi, iktidarı ve muhalefeti içeren, vatandaşların oylarına saygı duyulmasını gerektiren bir dengeler sistemidir. O yüzden Arnavutluk'un seçimlerdeki 4. zaferini tebrik etmek istiyorum. Aynı zamanda McCartney'nin de Avusturya ve Kanada'daki zaferlerini tebrik etmek istiyorum. Demokrasiyi savunmak için bu odadaki herkes pek çok şey feda etti. Zor zamanlardan geçiyoruz. Pek çok dostumuz hapiste. Belarus'taki, Nijer'deki, Venezuela'daki ve Türkiye'deki yoldaşlarımızın yanındayız. Koruma ihtiyacı duyan herkesin yanındayız. Çünkü çok önemli bir şey artık tehlikede ve hiçbir siyasal ideoloji bu akımın karşısında bizim durabildiğimiz gibi duramaz. Güçlüyüz ve birlikte olduğumuz sürece kazanacağız. Geçtiğimiz Mart ayında Arnavutluk'ta düzenlediğimiz ad hoc komitemizin ürettiği sonuçlardan en önemlilerinden bir tanesi buydu. Küresel zorluklar, küresel bir işbirliği gerektiriyor. Çünkü hiçbirimiz tek başına bunların üstünden gelemeyiz. Bir sonraki aslında değinmek istediğim konuda barış. Militarizm tekrar dünyanın pek çok yerinde yükselişte. Sosyalist aile ve onu bir arada tutan değerler daima barışa bağlanıyor. Zulme karşı verebileceğimiz en iyi mücadele işbirliğidir. Ve savaş bugünkü ev sahibi ülkemizin de aslında çok iyi bildiği bir şey. Karadeniz'de, kuzeyde pek çok yerinde çatışmalar olan bir ülke ve kuzeydeki Ukrayna'daki savaşla ilgili tavrımız son derece açık. Ukrayna'nın barış içinde yaşaması ve geleceğinin güvenliğini temin altına alabilmesi en doğal hakkıdır. Ukrayna halkının yaptığı fedakarlıkları görüyoruz ve tüm müzakere süreçlerine tamamen desteğimizi sunmaya hazırız. Ukrayna'daki barış bizim için çok önemli ve bunu elde edebilmek için canla çalışmaya devam edeceğiz. Ve Gazze'deki olağanüstü durumla ilgili de tavrımız açık. Bu kesinlikle kabul edilemez bir durum ve bunun karşısında sessiz kalmak, kayıtsız kalmak bizim topluluğumuzun asla yapamayacağı bir şey. Anneler ve babalar kollarında ölü çocuklarını taşırken, çocuklar açlıktan ölme tehlikesi altındayken buna kayıtsız kalamayız. Artık bu kadar yeter. O yüzden uluslararası hukukun ve uluslararası insan haklarının bu kadar göz göre göre ihlal edildiği bir durumda sessiz kalmamız mümkün değildir.
üye partilerimiz, demokratlar daima barış için bu konuda seslerini yükseltiyor. O yüzden İsrail'e tekrar mesajımız Gazze'nin işgaline ve bu konudaki askeri operasyonlara son vermeleridir. Filistinlilerin topraklarından kovulması kabul edilemez bir durumdur ve uluslararası hukukun çok basit bir tabirle ihlalidir. O yüzden İsrail'in ablukayı kaldırmasını, Gazze'ye insani yardımın ulaşmasını engellemeyi bırakmasını ve insanları açlıktan ölmeye mahkum etmemesini söylüyoruz. Çocuklar ölüyor, ihtiyaç sahibi insanlara tıbbi yardım ulaşamıyor ve aynı zamanda İspanya ve Filistin'in Birleşmiş Milletler Genel Meclisi'ne sunulmak üzere yeni bir teklif hazırlamakta olduğunu da bu fırsatla sizlere duyurmak isterim. Gazze'ye insani yardım iletmek üzerine hazırladığımız insani faaliyetler gösteren STK'ları bu sürecin kapsamına dahil etmeyi hedeflediğimiz bir teklif. Ve şunu da hatırlatmak istiyorum, adaletin yanında olmak, kimsenin karşısında olmak değildir. Birer insan olarak sahip olduğumuz değeri savunmaktır. Benim devletim pek çok noktada İsrailli rehinelerin salınmasıyla ilgili tavrımızı dile getirmiştir. Ama Filistinlilerin maruz kaldığı insani trajediyi de görmezden gelemeyiz. Ve burada ancak işbirliğiyle uzun ömürlü, kalıcı bir barış süreci tesis edebiliriz. Sizlerin huzurunda olmaktan onur duyuyorum. Teşekkürler. The dramatic situation in Ukraine and the Middle East should not distract us from other conflicts ve Orta Doğu'daki more than 120 trajediler dünyanın pek çok yerinde 120'den fazla çatışmadan çatışmayı görmezden gelmemiz gerektiği anlamına gelmiyor. Of the Democratic Republic of Congo, Demokratik Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne yönelik saldırılarda pek çok insan hayatını kaybediyor. Kadınlar ve çocuklar hayatlarını kaybediyorlar. Ve bu da tarihimizin en büyük insani krizlerinden bir tanesi. Bunlarla mücadele etmemiz, umudumuzu yitirmememiz gerekiyor. Bu da beni konuşmamın aslında son maddesine getiriyor. Dayanışma. Biz kapsayıcılığa verdiğimiz taahhüt ve barışa adanmışlığımızla kendimizi tanımlıyoruz. Ama en az bunları olduğu kadar dayanışma da bizim önemli bir prensibimiz. Topluluğumuz dayanışma tabanında bir araya gelen bir topluluk. Ve bu dayanışmayı sadece ülkelerimiz içinde değil, küresel bir topluluk ruhu tesis etmek amacıyla sınırlarımızın ötesine de taşıyoruz. Ve küresel bir topluluk aslında tam olarak da küresel ulusalcılığın zayıflatmayı amaçladığı değerimiz. Departing from its previous path of supporting progress worldwide, ilericiliği, gelişmeyi
desteklemekten vazgeçen ve bunun karşısında duran ABD hükümetinin gelişmelerini endişeyle izliyoruz. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine olan taahhütlerinden vazgeçtiklerini, Paris Anlaşması'ndan çekilmeyi hedeflediklerini ve gezegenimizin geleceğini tehlikeye attığını görüyoruz. Ve son verilen programlar nedeniyle malaria krizi yılda 18 milyon vakalık ek bir risk kazanmış ve 8 milyonluk bir insan ölümü riskiyle yeniden gündeme gelmiş halde. Bunlarla mücadele edebilmek için bir arada olmamız gerekiyor. Birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Avrupa Birliği burada ortaya çıkan hasarı gidermek için harekete geçti ama bu yeterli değil. Bizim çok taraflı sistemlerimizle hiç olmadığı kadar koordineli bir şekilde harekete geçmemiz ve mükemmel olmasa da bu düzeni korumamız, çalışmamız gerekiyor. Aynı zamanda günümüzün ve geleceğin zorluklarıyla başa çıkabilmek için kendimizi yenilememiz, güncellememiz gerekiyor. Ve tüm siyasi gücümüzü, irademizi önümüzdeki Haziran ayında Seville'de, benim ülkemde AB konferansında tekrar göstermemiz gerekiyor. Sevgili yoldaşlar, sözlerimin sonuna gelirken şunu ifade etmek istiyorum. Aşırı sağ yükselişte ama bu yükselişin elbette bir de inişi olacak. Bu kaçınılmaz bir durum. Ulusalcılık, aşırı milliyetçilik tek pusulanız olduğunda karşınıza çıkan durum daima yolunuzu kaybetmek oluyor. Ve bizlerin de sosyalistler olarak görevi köprüler kurmak, işbirliği kurmak. Dayanışma bizim en büyük gücümüz. Ve birlikte olduğumuz sürece bizi zayıflatamayacaklar. Portekiz'deki Sosyalist Parti'yi de bu vesileyle tebrik etmek istiyorum. Aynı zamanda geçtiğimiz pazar Romanya'daki zaferinden ötürü Nikosor'u da tebrik etmek istiyorum. Dönem değiştiğinde insanların gözlerini çevirdiği insanlar, kişiler, bizler, sosyalistler olacağız. O yüzden bugün kuracağımız küresel yerel yönetimler ağı gibi girişimlerle yerel düzeyde de bağlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Pek çok durumda görüyoruz ki küresel sorunların çözümü yerelde yatıyor. O yüzden vizyonumuzu izlemeye, misyonumuzu izlemeye devam edelim, mücadeleye devam edelim. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.
Şimdi bir konuşma olacak. Çok ünlü birinin konuşması bu. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada tanınan bir kişi. Şimdi huzurlarınıza Sayın Zülfü Livaneli'yi çağırıyorum. Dear comrades, I extend my sincere thanks for Değerli inviting yoldaşlarım, me to this bu önemli toplantıya beni davet ettiğiniz için sizlere teşekkürlerimi sunmak istiyorum. CHP'nin meclis üyeliği de olmak dahil olmak üzere uzun bir süre siyaset içindeyim ama benim kendime en yakıştığını düşündüğüm kimliğim bir kültür insanı olmak. Geçtiğimde uzun yıllar kendimi bir sosyalist olarak tanımladım ve dünyayı daha yaşanabilir bir yer kılmak için yazılar yazdım. Dünya diktatörlerin değil, halkındır. Ve uzun yıllar boyunca Federico Mayor Zaragoza ile birlikte UNESCO'nun elçisi olarak çalıştım. Kültürel barış programıyla barış programı ilgili üzerinde çalıştım. Ve aynı zamanda Türkler ve Yunanlarla onların arasındaki barış, Türkler ve Kürtler, Türkler ve Ermeniler ve tüm halkların barışı için canla çalıştım. Ve bu yaklaşım beni çoğu zaman zorluklarla karşılaştırdı. Sürgünlerle, müdahalelerle karşılaştım. Ama dünyadaki tüm sorunlara rağmen sosyalizme olan inancımı kaybetmediğimi söyleyebilirim. Sağın silahları din, milliyetçilik ve sermaye yani paradır. Ama solun tek bir silahı vardır, o da kültür. Sağ dünyanın her yerinde ne yaparsa yapsın, Gramsci'nin de söylediği gibi kültürel hegemonyayı kuramayacaktır. Sizlerin kültürle olan bağını daha da güçlendirmek istiyorum. Çünkü sizlerin en doğal müttefikleri sanatın her alanında faaliyet gösteren yazarlar, şarkıcılar, senaristlerdir. Pablo Neruda, Nazım Hikmet, Mayakovski, Yanis Ritsos gibi kıymetli şairler daima sosyalizm fikrini diri tutmak için çalışmışlardır. Yakın zamanda Granada'da Federico Garcionik adına bir ödül kabul ettim. Bu ödül 38 yaşında faşistler tarafından katledilen önemli bir insanın adı verilen bir ödül. O yüzden çok manalıydı. Çok zorlu bir dönemden geçiyoruz ama bu dönemde dayanışma ruhunu korumanız ve Türkiye'nin demokrasi mücadelesini desteklemeniz sizden en büyük ricam olacaktır. Bireyselliğin yükselişte olduğu dünyamızda dayanışmanın önemi hiç olmadığı kadar fazladır. Yaptığım konuşmalarda Avrupa'daki yükselen otoriter ve ırkçı trendleri daima vurgulamaya çalışıyor. Ve bir yandan da göç
kutuplaşmış dünyamızda büyük problemler yaratan bir konu haline gelmiştir. Göç asla bitmeyecek bir durum ve buna tepki olarak Avrupalı ülkelerin ırkçı demokrasilere dönüşmesini kabul edemeyiz. Değerli yoldaşlarım, bir kez daha sosyalizm ve enternasyonalizm konseptlerini bir araya getirdiğiniz için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin varlığı, kapitalist popüler kültürün hepimize saldırdığı bu dünyada bizlere güç veriyor. Tüm çalışmalarınız için, daha iyi bir dünya kurabilmek için yaptığınız her şey için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Şimdi değerli basın mensuplarının bize hoş görmelerini rica ediyoruz. Çünkü basına kapalı toplantılarımıza başlıyoruz. Onun için basın mensuplarının salondan ayrılmalarını rica ediyoruz.